Normal doğumla doğması imkansız olan bebekler annenin karnının ve rahminin kesilmesiyle beraber dünyaya gelebiliyorlar. Sezaryen doğumun avantajları ve dezavantajları nelerdir? O yüzden bir tercih yaparken doğum yöntemlerine ait detayları çok iyi bilmeli ve ona göre karar vermelisiniz. Merhaba sevgili dostlar. Hafta hafta gebelik videolarını izleye sona doğru yaklaşıyorsunuz. Ya ilk gebeliğiniz olduğu için sezaryen hakkında bilgi edinmek için buradasınız ya da ikinci kez sezaryen doğuma girmeden önce neler yaşanacağını hatırlamak için buradasınız. Her ne için bu videoya geldiyseniz gelin, hoş geldiniz. Sezaryen doğum bebeğin dünyaya gelebilmesi için annenin karnına atılan kesiyle birlikte yapılan cerrahi müdahaleye denir kısaca. Genellikle çoğul gebeliklerde tercih edilirken bazı doğumlarda risk görüldüğü takdirde sezaryen doğum tercih ediliyor. Mesela bazı fiziksel yetersizlikler sebebiyle de sezaryen doğum tercih edilebiliyor. Normal doğumla doğması imkansız olan bebekler annenin karnının ve rahminin kesilmesiyle beraber dünyaya gelebiliyorlar. Çok kısa bir giriş yaptık. Bugün sezaryen doğum nedir? Doğum aşamaları nelerdir? Sezaryen doğumun avantajları ve dezavantajları nelerdir? Ne zaman tercih edilmeli? Kaçıncı haftada olur ve ne kadar sürer? Sezaryen doğum sonrası iyileşme süreci nasıldır? Konularını işleyeceğiz. Eğitim videosuna geçmeden önce bu tarz faydalı içeriklerin daha fazla ana sayfanızda olabilmesi için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Tıbbi adı abdominal doğum olan sezaryeni kısaca anlatmak gerekirse doğuma giren annenin karnının alt bölgesine ve rahime atılan kesiden cerrahi müdahale ile bebeğin dünyaya gelmesi diye açıklayabiliriz. Sezaryen doğum iki sebeple tercih edilir. 1. Anne bu yöntemi tercih ederse. 2. Normal doğuma engel olacak sebeplerden ötürü sezaryen doğum tercih edilir. Sezaryen doğuma geçmeden anne adayına genel, lokal ve epidural anesteziden biri yapılır. Cerrahi müdahale esnasında anne adayının rahmi kesildikten sonra amniyotik sıvı boşaltılır ve bebek o kesilen yerden dışarı çıkarılır. Yaklaşık 1 dakika sonra göbek kordonu kesilir ve bebeğin kontrolleri sağlanır. Kısaca bu şekilde olan sezaryen doğumun aşamalarını tek tek anlatmak istiyorum şimdi. Sezaryen doğum için herhangi bir acil durum söz konusu değilse genellikle doktorlar sezaryen günü için anne adayından 39. hafta içerisinde bir gün belirlemesini talep ederler. O belirlenen gün geldiğinde anne adayı anestezi uzmanı tarafından muayene edilir ve gerekli prosedürel işlemler yapılır. Doğum için planlanan günün bir gün öncesinden itibaren katı gıda tüketimi sonlandırılmalı ve doğum gününe bağlanan gece itibariyle su alımı da bitirilmeli. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki bağırsak ve midenin dolu olması sezaryen ameliyatlarının başarı oranlarını azaltıyor ve bu durumu biraz daha zorlaştırıyor. Bazı hastaneler müsil ve lavmanığa bağırsakları boşaltmak için önerirken bazıları ise bizzat kendileri uyguluyorlar. Ameliyata gitmeden önceki gün duş alınmalı ve kesinlikle zararlı uyuşturucu niteliği olan maddeler kullanılmamalı. Durumunuza ve kararınıza göre anestezi çeşitlerinden birini seçersiniz. Eğer genel anesteziyi seçtiyseniz kolunuza serum bağlanır ve uykuya dalıp bayılırsınız. Her şey siz uyurken bitmiş, hallolmuş olur. Epidural anesteziyi seçtiyseniz tamamen bayılma yaşamazsınız. Sadece belli bir bölgeyi uyuşuk hissedersiniz. Onun haricinde her şeyin farkında olursunuz. Karnın alt bölgesine 9-10 santim civarında bir kesi atılır. Sırasıyla yağ tabakası, kas dokusu, karın duvarı, karın zarı, rahim zarı ve rahim bölümleri üzerinde derin bir kesi sonucu bebeğinizin bulunduğu bölgeye ulaşılır ve doğum gerçekleştirilir. Doğum sonrası rahim içinde herhangi bir kanama olup olmadığı kontrol edilir. Aynı zamanda rahim içi boşaltılır ve temizlenir. Sonrasında az önce bahsettiğim bütün tabakalar tek tek dikilir ve kapatılır. Sezaryen doğumda yaşayacaklarınız bunlar. Peki sezaryen doğumun avantaj ve dezavantajları neler? Bir de bu konuya bakalım isterseniz. En büyük avantajı bebeğin en az riskle dünyaya gelmesi diyebiliriz. Çünkü araştırmalara göre diğer doğum türlerine göre sayısal anlamda daha az komplikasyon ortaya çıkıyor bebek açısından. Bu bahsettiğim veri bebek komplikasyonları açısından oluşuyor. Bilginiz olsun. Herhangi bir problem olmadığı müddetçe normal doğum en doğal ve normali. Ama ister istemez problemler ortaya çıkabiliyor. O zamandaki en iyi çözüm, en iyi alternatif nedir? Sezaryen. Günümüzde Türkiye'de sezaryen oranı neredeyse yarı yarıya diyebiliriz. Sezaryen doğum sayesinde doğum süreleri daha kısa sürede gerçekleştiriliyor. Böylelikle bebek için çeşitli risk faktörleri ortadan kalkıyor. Anne adayı da sezaryen doğum
doğum esnasında ya tamamen ya da kısmen uyuşturulacağı için ağrı hissetmeyecektir. Aynı zamanda bebek rahim kanalından doğmadığı için perine bölgesinde herhangi bir deformasyon oluşmaz. Fakat sezaryen yöntem mükemmel, müthiş, herkes bunu tercih etsin diye bir durum yok. Çünkü sezaryen her zaman ikinci plandadır. Sezaryen yöntemde anne adayı için çeşitli riskler bulunur. Başta bu yöntem cerrahi bir müdahale olduğu için ameliyattan kaynaklı komplikasyonlar, organ yaralanmaları, enfeksiyon veyahut da ameliyat fıtığı gibi olumsuz durumlar oluşabilir. Az önce doğum esnasında ağrı hissetmemenizi bir avantaj olarak söyledim ama doğum sonrası normal doğuma göre daha fazla acı hissetmeniz muhtemel. O yüzden bir tercih yaparken doğum yöntemlerine ait detayları çok iyi bilmeli ve ona göre karar vermelisiniz. Şimdi hangi durumlarda sezaryen doğum tercih edilmeli, o konu üzerinde konuşacağız. Videonun en başında dediğim gibi sezaryen doğum anne adayının isteği doğrultusunda olabildiği gibi birkaç tıbbi problem sebebiyle de tercih edilebiliyor. Bu bahsi geçen problemler 3 ana başlıkta yer alıyor. Anneye bağlı, bebeğe bağlı veyahut da gebeliğe bağlı riskler meydana gelebilir. Sezaryen doğumlardaki en önemli ve asıl amaç anne ve bebek için tüm tehlikeleri en aza indirilmesi ve doğru zamanda doğumun gerçekleşmesidir. Tehlikeler demişken birkaç tanesini şöyle sıralayabiliriz. Bebeğin rahim kanalına ters gelişi, plasentanın rahim ağzını kapatması, plasentanın erken ayrılması veya iri bebek, ayrıca 200, 300 ya da daha fazla olan çoğul gebekler durumlarını sıralayabiliriz. Bu komplikasyonların oluşabileceği tıbbi durumlarda sezaryen alternatif yöntem olarak tercih edilebilir. Şimdi de sezaryen doğum ne kadar sürer ve kaçıncı haftada olur sorusuna cevaplayalım. Sezaryen müdahale anne adayının hazırlanması, anestezinin yapılması ve cerrahi müdahale derken ortalama 30 ila 40 dakikayı bulabilir. Sezaryen doğumda başta jinekolog olmak üzere ameliyat hemşireleri, anestezi uzmanı gibi personeller bulunur. Sezaryen doğum için 39. haftadan gün alması beklenir ama herhangi bir problem oluşması halinde hayati tehlike yoksa 37. haftaya kadar istirahatle beklenilmesi önerilir. Sezaryen doğum sonrasında iyileşme süreci normal doğuma göre biraz daha uzun sürebilir. Bunun en büyük sebebi ise doğum esnasında atılan 9-10 santimlik kesidir diyebiliriz. Normal doğumda hastanede bir gün veya bir gece kalınırken sezaryen sonrası 2 ila 3 gün kalınabiliyor. Sezaryen doğumdan bir hafta sonra tekrar doktorunuza kontrole gitmeniz gerekir. Dikiş bölgenize herhangi bir iç kanama olup olmadığı kontrol edilir. Günlük hayata dönüş ise 2 haftayı bulurken eşler arası yakın temas ise 7 haftaya kadar beklenilebilir. Bu söylediklerimin hepsi genel ortamlar olduğu için siz doktor kontrolünden sonra her şeye karar vermelisiniz. Ayrıca sezaryen sonrası iyileşme sürecini de ele aldığımız bir eğitim videosu da hazırlamıştık. Onu da mutlaka izlemelisiniz. Açıklama kısmındaki linkten sezaryen doğumla alakalı oynatma listesine gidip aklınıza gelen bütün soruların cevabını bulabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu kanaldaki videolarımızı beğendiyseniz ve verdiğin emeğin karşılığında benim de ikramım budur diyorsanız katıl üyesi olarak bize destek olabilirsiniz. Açıklamalara bıraktığım linkten destek sağlayabilirsiniz. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Allah'a emanetsiniz. Ne demişler? Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.